Milattan önce 3. yüzyıl. Asya'nın sonsuz ve acımasız bozkırları. Bu coğrafya yüzyıllardır dağınık yaşayan, rüzgarın önündeki otlar gibi savrulan göçebe kabilelere ev sahipliği yapıyordu. Ancak tarihin ve kainatın sahibi Allah'ın iradesiyle bu dağınıklık bir gün son bulacaktı. Türk'ün kaderi yeniden yazılmak üzereydi. Bu hikaye yalnızca bir milletin değil, tüm askeri stratejilerin kökenini değiştiren bir imparatorluğun hikayesidir. O, Türk tarihinin bilinen ilk teşkilatlı devlet yapısını kuran Teoman Kağan'la başladı. Ancak gerçek ihtişamına oğluyla ulaştı. O, çocukluğunda ihanete uğradı, ölümle sınandı. Ama Bozkır'ın disiplini ve ruhu onu çelikleştirdi. Tahta geçtiğinde öncelikle kendi milletinin birliğini sağladı. O, toprak milletin temelidir, onu kimseye veremeyiz diyen kararlılığın timsaliydi. O, bir ok icat etti. Sesi düşmanın kalbine korku salan ıslıklı oku. Ve bu okla birlikte dünya tarihinin en büyük askeri disiplinini, onlu sistemi kurdu. Artık 10 binlerce atlı süvari, tek bir elden yönetilen, hata yapmayan bir fırtınaydı. Çin'in devasa orduları ve sonsuz serveti onun karşısında diz çöktü. O, Çin Seddi'ni anlamsızlaştırdı. Ancak bu büyük Kağan, Çin topraklarını fethederek kendi milletini kalabalık içinde eritmek yerine onları vergiye bağlayarak Türk'ün özünü ve göçebe ruhunu korumayı seçti. Onun adı Metehan'dı. O, Ötüken'i başkent yaptı. O sadece Hunların değil, tüm Türk boylarının ve kavimlerinin Kağan'ıydı. O, Allah'a yeminle bağlı törenin en büyük uygulayıcısıydı. İşte bu Türkiye devleti, orduyu ve vatan sevgisini öğreten o yüce mirasın Büyük Hun İmparatorluğu'nun destanıdır. Bozkır medeniyetinin zirve noktası ve Türk devlet geleneğinin atası olan Büyük Hun İmparatorluğu, Çin kaynaklarında Xiongnu, M.Ö. 3. yüzyıldan itibaren tarih sahnesine çıkarak tüm Avrasya jeopolitiğini kalıcı olarak değiştirmiştir. Hunlar, kendilerini gökyüzünün koruyuculuğuna, Allah'ın bahşettiği kuta ve evrenin sonsuz döngüsüne adamış bir milletti. Bu devlet sadece askeri bir güç olmanın ötesinde, Türklerin siyasi felsefesinin, hukukunun, askeri taktiklerinin ve kültürel kimliğinin temelini atan ilk ve en kapsamlı teşkilatlanmaydı. Hunların varlığı, modern Türk dillerinin öncüllerini temsil etmeleri ve kurdukları devlet yapısı itibariyle Orta Asya'daki Türk-Moğol boylarının kültürel birliğinin kurucusu olduğunu göstermektedir. Hunların tarih sahnesine çıkışından önceki dönemler, özellikle M.Ö. 7. yüzyıldan itibaren Ordos bölgesi ve Altaylardaki Pazirik kültürü gibi arkeolojik bulgularla ilişkilendirilmektedir. Bu erken kültürler, Hunların sanatsal ve göçebe yaşam biçiminin temellerini atmış, atlı kültürün ve madencilikteki, özellikle bronz ve altın ustalığın ilk izlerini taşımıştır. Hunların Çin sınırlarında ilk kez resmi olarak kayda geçmeleri ise savaşan beylikler dönemine rastlar. Çin kaynakları, Hunların baskınları karşısında kuzeydeki Çin devletlerinin, özellikle Zhao ve Çin'in kendilerini korumak için ilk surları inşa etmeye başladığını yazar. Hatta Çin Shi Huang döneminde, M.Ö. 221-210, Meng Tian adlı generalin önderliğinde Hunlara karşı büyük bir sefer düzenlenmiş ve kuzeydeki Çin sınırları büyük ölçüde tahkim edilmiştir. Çin'in bu askeri baskısı, Hun boylarının birleşme zorunluluğunu arttırmış, dağınık boylar ilk kez Teoman Kağan etrafında toplanarak ilk Hun devletini M.Ö. 220 civarı kurmuşlardır. Ancak Teoman'ın kurduğu bu yapı henüz tam anlamıyla merkezi bir otoriteden yoksundu ve boy beyleri arasındaki iç çatışmalara ve zayıflığa açıktı. Bu zayıflık, doğudaki Donghu, yani Tunguz ve batıdaki Yueçiler gibi komşuların tehditleriyle birleşince
Hunların kaderini belirleyecek olan Metehan'ın sahneye çıkışı kaçınılmaz olmuştur. Teoman, boyları tek bir iradeye bağlamayı tam olarak başaramamış, sadece hanedanlığın temelini atmıştır. Hun İmparatorluğu'nun gerçek anlamda bir cihan devletine dönüşmesi, Teoman'ın oğlu Metehan, M.Ö. 209, M.Ö. 174, Çin kayıtlarındaki adıyla Mao Tun'un tahta çıkışıyla gerçekleşmiştir. Mete'nin tahta giden yolu, Türk siyasi kültüründeki liderlik sınavının en zorlu örneğiydi. Üvey annesinin entrikaları sonucu, babası tarafından düşmanları Yüeçilere rehin gönderilmesi, Mete'nin askeri ve siyasi iradesini çelikleştirmiştir. Rehinlikten kaçıp geri dönmesine rağmen, babasının onu ortadan kaldırma girişimleri devam edince, Mete mutlak bir otorite kurmaya karar vermiştir. Ordusuna getirdiği ıslıklı ok disiplini, Kağan'ın emrinin kabile çıkarları, kişisel bağlılıklar ve aile bağları dahil her şeyin üzerinde en yüce yasa olduğunun bir simgesiydi. Bu sarsılmaz irade testi, M.Ö. 209'da Mete'nin babasını bertaraf ederek Kağanlığı ele geçirmesini sağlamıştır. Tahta çıktıktan sonra Metehan, ilk iş olarak devletin iç disiplini ve birliğini sağladıktan sonra Hunlara tehdit oluşturan komşularına yönelmiştir. Doğu Hakimiyeti Dongku Seferi M.Ö. 208'de Hunların zayıflığını fırsat bularak toprak ve kadın talep eden doğudaki güçlü Dongku kabilelerini hızlı ve kesin bir süvari taarruzuyla yenilgiye uğratmış, bu kabileleri tamamen dağıtmış ve onları vergiye bağlamıştır. Bu zafer, Hunlara büyük bir coğrafi ve askeri kaynak sağlamıştır. Batı Hakimiyeti Yüeçi Seferi M.Ö. 176'da batıdaki Yüeçileri kesin bir yenilgiye uğratarak onları Orta Asya'dan sürmüş, bu da Yüeçilerin batıya göçünü başlatarak tarım havzası ve Baktriya yani Afganistan'ın siyasi yapısını kökten değiştirmiştir. Kuzey ve güney sınırlarının tespiti kuzeydeki Dingling ve Kırgız boylarını yani Yenisey Nehri civarını da hakimiyeti altına alarak imparatorluğun sınırlarını Sibirya'ya kadar genişletmiştir. Güneyde ise Kuzey Çin'deki Ordos platosunu tamamen kontrol altına almıştır. Bu fetihler zinciri sonucunda Hun İmparatorluğu doğuda Mançurya'dan batıya Aral ve Hazar Denizi'ne, kuzeyden Sibirya'dan güneye Çin Seddi'ne kadar uzanan o dönemin en geniş coğrafi imparatorluklarından biri haline gelmiştir. Hunların dünya askeri tarihine getirdiği en kalıcı miras, askeri ve sosyal yaşamı birleştiren onlu sistemdir. Askeri teşkilatlanma ve disiplin. 10 erden yani onbaşı başlayıp 100 ve 1000, 10.000 askerden oluşan tümenlere kadar uzanan bu hiyerarşi, sadece askeri bir düzenleme değil, aynı zamanda nüfus sayımını, vergi toplama kapasitesini ve idari birimleri de düzenleyen kapsamlı bir sosyo-askeri teşkilatlanmaydı. Halk-ordu özdeşleşmesi prensibiyle her yetişkin erkek onlu sistemin bir parçasıydı ve savaş emriyle anında disiplinli bir süvariye dönüşebiliyordu. Komutanlar, savaş meydanında manevra kabiliyetini arttırmak için düzenli olarak eğitimler ve sürek avları düzenlerdi. Savaş teknolojisi Hun süvarilerinin hızı, esnekliği ve kullandıkları kompozit yay, yani ahşap, boynuz ve sinir gibi 3 temel malzemenin birleştirilmesiyle yapılan ve menzil ve vuruş gücü açısından o dönemin en etkili silahı teknolojisi, onları çağının en üstün varsiyonları yapmıştır. Bu teknolojik üstünlük, Turan taktiğinin kusursuz uygulanmasını sağlamıştır. İkili teşkilatın detayları Hun yönetimi geniş coğrafyayı etkin bir şekilde kontrol etmek için ikili teşkilatı kullanırdı. Kağan, kutsal sayılan Doğu kanadı doğrudan yönetirken, kardeşi veya veliahtı olan Yabgu veya Luli Prens, Batı kanadının idaresini üstlenirdi. Bu sistem sadece askeri değil, aynı zamanda idari sorumlulukları da paylaşırdı. Doğu kanadı genellikle Türk boylarına odaklanırken, Batı kanadı tarım havzası ve batı bölgeleriyle olan ticaret ve siyasi ilişkileri yönetirdi. Yabgu, geniş özemliğe sahip olsa da Kağan'ın mutlak otoritesine bağlı kalmak zorundaydı. Hun İmparatorluğu'nun siyasi ve hukuki yapısı, sonraki tüm Türk devletlerine temel teşkil eden sarsılmaz ilkeler üzerine kurulmuştur. Kut ve gök tanrı inancı Yönetimin meşruiyeti, Allah'ın lütfu ve emri olduğuna inanılan gök tanrı inancına ve Kağan'a bahşedilen Kut anlayışına dayanıyordu. Kağan, yeryüzünde gök tanrının temsilcisiydi ve bu yetkiyle adaletli bir yönetim sergilemekle yükümlüydü.
Türk inancında sadece kuta sahip olan hanedan üyelerinin kağanlık tahtına çıkma hakkı vardı. Hanedanın ortak malikiyeti ilkesi. Töre hukuku ve sosyal düzen. Kağanın bile uymak zorunda olduğu yazılmayan töre, toplumun adalet, eşitlik, cömertlik, misafirperverlik ve askeri disiplin gibi değerlerini düzenleyen en yüce hukuk sistemiydi. Töre, aynı zamanda mülkiyet, evlilik ve ceza hukuku gibi alanları da kapsardı. At hırsızlığı gibi göçebe yaşamın temelini sarsan suçlar ağır cezalandırılırdı. Törenin korunması, sosyal düzen ve birliğin devamı için hayatiydi. Ötüken'in manevi rolü. İmparatorluğun manevi ve siyasi kalbi olan Ötüken, Türkler için ebedi yurt, kağanlık kutunun bulunduğu kutsal toprak ana yani Yersup idi. Ötüken'in kaybedilmesi, kutun kaybedilmesi ve devletin çöküşü anlamına gelirdi. Kurultayın gücü. Devletin en yüksek danışma ve karar alma organı olan kurultay, kağan, hanedan öveleri, yabgu ve önemli boybeylerinden oluşurdu. Kurultay, savaş, barış, antlaşma ve kağan seçimi gibi hayati kararları alırken, aynı zamanda kağanı denetleme ve töreye uygunluğunu sorgulama yetkisi de taşırdı. Bu da Türk yönetimindeki aristokratik katılımın gücünü gösterirdi. Hunların dış politikasının odak noktası, güneydeki Han hanedanlığı ile olan ilişkilerdi. Hotsin antlaşmaları ve ekonomik sömürü. Milattan önce 200'de Baiden kuşatmasında Çin İmparatoru Gaozu'yu yenerek Çin'i yıllık büyük miktarlarda ipek, tahıl, alkollü içki ve değerli eşya ödemeye mecbur ettikleri Hotsin antlaşmaları serisi imzalamışlardır. Bu antlaşmalar, Hunlara büyük bir ekonomik girdi sağlamış ve göçebe yaşam tarzını sürdürürken bile refah içinde yaşamalarına olanak sağlamıştır. Anti-asimilasyon vizyonu ve jeopolitik deha. Metehan'ın asıl stratejik dehası, Çin'i tamamen fethedip Türkleri Çin'in kalabalık kültürün içine eritmemesinde yatıyordu. O, Çin'i askeri olarak kontrol altında tutmayı, kaynaklarını sömürmeyi ve kültürel asimilasyondan kaçınmayı hedeflemiştir. Bu politika, Türk kimliğinin ve göçebe ruhunun korunmasında hayati bir rol oynamıştır. Hunlar, İpek yolunun önemli bir kısmını kontrol ederek bu ticaretten büyük gelir elde etmişlerdir. Çin, Hunları zayıflatmak için diplomatik evliliklerle birlikte, casusluk ve iç entrikalar özellikle Çinli prensesler ve danışmanlar aracılığıyla sürekli bir iç katışma kaynağı olarak kullanmıştır. Bu entrikaların en bilinen örneklerinden biri, M.Ö. 33'te Huan Haiye Kağanlığı evlenen Çinli saray kızı Wang Juan'ın hikayesidir. Bu evlilikler dışarıdan barış sağlasa da içeride kültürel erozyona yol açmıştır. Hun toplumunun temeli hayvancılığa dayalı göçebe yaşam tarzı üzerine kuruluydu. Ekonomi ve toprak kullanımı. At, koyun, sığır ve deve sürüleri en büyük zenginlik kaynağıydı. Göçebe hayat, hayvanların otluğa ihtiyacına göre ilkbaharda yaylalara, sonbaharda ise kışlaklara çekilmek zorunda olan mevsimlik göç döngüsü içerisinde yaşanırdı. Hunlar, otlakları ortak mülkiyet olarak kabul ederken, sürülerini kişisel mülkiyet olarak görürlerdi. Giyim, barınma ve beslenme. Konutları, kolay sökülüp takılabilir ve atların taşıyabildiği yurt adı verilen kelçe çadırlardı. Giyimleri, hareket kabiliyeti sağlayan deri ve kelçe gibi malzemelerden yapılırdı. Özellikle süvari kıyafetleri, yani pantolon ve kısa ceket, diğer kültürleri de etkilemiştir. Beslenme rejimleri, et, özellikle at eti, süt ve sütten yapılan ürünler, kımız, ayran ve peynire dayanırdı. Sanat ve teknoloji. Hunlar, madencilikte ve özellikle altın, bronz ve demir işlemeciliğinde ustaydılar. Hayvan üslubu adı verilen sanat tarzları, at, kurt, hede, yırtıcı küpe gibi bozkır hayvanların motiflerini yoğun olarak kullanır ve bu üslup Avrasya'da geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Arkeolojik kazılar, özellikle Moğolistan'daki Noynula ve Altaylar'daki Pazirik kurganlarında Hunların gelişmiş bir kültüre, madencilik ve tekstil sanatına sahip olduğunu kanıtlamaktadır. Noynula kurganlarında bulunan Çin ipekleri, bakteriye işmemeleri ve hatta Roma camları Hunların geniş ticaret ağları kurduğunu ve Çin'le Batı arasındaki kültürel ve ekonomik alışverişte kritik bir köprü görevi üstlendiğini göstermektedir. Dini pratikler ve şamanizm. Hunların inanç sisteminin merkezinde gök tanrının yüceliği yer alıyordu. Ayrıca ataların kültü ve yersu kültü de önemliydi. Dini törenleri ve şifa uygulamalarını yürütenler kam yani şaman olarak adlandırılıyordu. Şamanlar gök, yer ve yeraltı